eser kendi gerçekliğini yaşamaya devam ederken dinleyici de kendi gerçekliğini yaşamaya devam ediyor gibi bir lafı var. Kesinlikle katılıyorum ve bu çok yazık bir durum. Elinde gücü olanların desteklediği bir müzik ve onlar da hep zaten belirli bir kesimin dinlediği müzik olmasına yol açıyor. Siz bizim yaptığımızı çok garip bulacaksınız. Belki de anlamayacaksınız. Rencide ediyor bunu. Fakat biz doğrusunu yapıyoruz, o zaman için sevmeyi öğreneceksiniz. Hiç inandığım bir politik görüş olmamasına rağmen bu kitabı okuyorum. Yani okurken de birazcık iğrenerek okuyorum. Demokratikleşme sürecinden söz ediyoruz. Evet, Hani o demokratikleşmeye parantez açalım istersen. 23 dakikalık Çaykovski konçertonun insanların ulaşmasının tek yolu ne? Konser salonu. Konser salonuna insanların gelmesinin tek yolu ne? Algoritmayı bir şekilde harekete geçirmek. Bir piyanist o esere nasıl bir yorum katabiliyor? Ben de tamamen felsefi noktadan bu eserin var olmadığını iddia ediyorum. Çünkü eser ne formda var? Aysun Özde Başka Şeylerden merhabalar. Bugün sevgili Can Çakmur konuğum. Biliyorsunuz dünyaca ünlü piyanistimiz Can Çakmur. Can'la bu belki 4-5 röportaj. 5. mi Can? Bayağı Çok mümkün, oldu. bayağı yaptık. Evet. Bu senede ya 2025'in ilk röportajı olsun bu röportaj. Can, tabii senin böyle başarılarını saymakla daha önceki röportajlarımızı izlemeyenler vardır muhakkak ki kendi kanalımda seninle ilk röportaj olduğu için. Yani pek çok ödül aldığın dünyada, işte Japonya'dan, Avrupa'dan, yani pek çok yerden bol ödüllü saymakla bitmez. Yani program biter bunları konuşmaya kalktığımızda. Ve hem dünyada çok sayılıyorsun, seviliyorsun hem bir taraftan akademik tarafında var. Ama bir taraftan konser de veriyorsun dünyanın dört bir yanında ve senin hayatın da aynı Fazıl Say gibi aslında uçaklarda, havalimanlarında geçiyor bir taraftan da. O yüzden ilk soruyu şöyle sorayım istersen. Senin yani klasik müziğe de, ya daha doğrusu klasik demek istemiyorum, müziğe kafa yoran birisin. Müziğin felsefesine, müziğin nereye gittiğine, sosyolojisine bunlara da çok kafa yoruyorsun ve sosyal medya hesabında da Instagram'da da ben sürekli bunları kendi kendine yazdığını, konuştuğunu görüyorum. Tüm bunları aslında konuşmak istiyorum seninle. Ama önce sorayım, hayat nasıl gidiyor, nasılsın? Hayat gayet güzel. Epeyce yorgunum, yoğun bir turne bu 2 ay, Şubat-Mart. Borusan'da Pelin Halkacı, Akın Çağırça, Dilben Ditti. Beethoven üçlü konçerto yaptık. Müthiş keyifliydi. Nil'le de ilk defa çaldım bu arada. Çok uzun süredir istiyordum. Çok iyi anlaştık. O yüzden yani tabii güzel konserden çıkınca insan keyfi de yerinde oluyor. Evet, kesinlikle. Seni görmek çok güzel Esin'cim. Aynen, seni de öyle. Ve sahnede hepinizi birlikte görmek çok güzel. Yani Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası zaten ülkemizin en iyi orkestralarından bir tanesi. Turneye de çıkıyorlar biliyorsun. Londra'ya gelecekler. Birleşik Krallık turnesine çıkıyorlar. Hani onun öncesinde hepiniz birlikte dinlemek çok güzeldi. Yani Nil Venditti, Can Çakmur, Çağ Erçağ, Pelin bir taraftan. Dolayısıyla o dörtlü ve arkada Bifo muhteşemdi. Biz de konserden böyle bulutların üstünde çıktık. Çok teşekkürler. O yüzden çok teşekkürler. İnsan iyi bir konser dinleyince de iyi hissediyor kendini bu arada. Çalınca da öyleymiş demek ki. Bunu senden de duyuyoruz tabii. Borusan dediğim gibi hani öyle devam edecek. Londra'ya gelecekler. Senin de bir taraftan da yaşadığın şehirlerden biri diyorum. Çünkü sen birkaç şehirde birden yaşıyorsun. Doğrudur. Londra'da işte orada eski adıyla Trinity College of Music, yeni adıyla Trinity Laban Conservatoire. Orada akademisyenlik yapıyorum birkaç senedir. Hani konser piyanistliğinin yanında. Ama onlar Londra'dayken ben turnedeyim. İspanya'dayım. O zaman seni göremeyeceğiz Londra'da. Çünkü ben de Londra'daki konsere Hadi ya. geleceğim. Çok talihsizce bir durum. Çünkü İspanya'da turnedeyim. Ardından İsviçre'de bir akademi yapacağım. Orada bir oda müziği masterclass'ı vereceğim. Tam o süreye denk geliyor ne yazık ki. Sen Japonya'ya da çok gidiyorsun. Japonya'da da seni çok seviyorlar biliyorum. Ben de Japonya'yı çok seviyorum. Yılda 2 defa mutlaka. Evet. Şimdi bir sonraki Japonya Eylül sonu. Orada 3 tane konser var. Bu arada Fazıl Say'ın İnsan İnsan Varyasyonları'nın Japonya premieri. Cem Esen'in Island Readers'ın Japonya premieri. Çok güzel. İnsan İnsan'ın premieri Nagoya'da, Cem Esen'in premieri Tokyo'da, Kawasaki'de olacak. Çok güzel. Orada bir de gitmişken Tokyo College of Music'te bir ders vermem için davet ettiler. Böyle klasik müzik, kariyer, yön seçimi o konuda bir ders yapacağım. Öyle bir plan var.
Evet. Bu hem akademik tarafın devam ediyor, hem yani Londra'daki okulda devam ediyorsun, hem de master class'lar veriyorsun, sıkça veriyorsun bu arada. En son İzmir'de Ahmet Adnan Saygun'daki röportajda da master class'tan çıkıp röportaja gelmiştin. Bunlara özellikle zaman ayırıyorsun zaten. Hem de bir taraftan piyanist olarak, konser piyanisti olarak da oradan oraya koşturuyor. Zor olmuyor mu hem ona yetişmek hem bunlara yetişmek? Bir yere yoğunlaşmak gerekir mi ya da hani öyle bir denge kurmak Ya tabii ileriki şu anda zamanlarda? bu label'lama çağında yaşıyoruz ya. Hani bu işte bu arkadaş bestecidir, bu arkadaş piyanisttir, bu arkadaş pedagogtur, bu arkadaş. Ya ben bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu 19. yüzyıl insan tiplemesi, özellikle bu her tarakta bezi olan insan tiplemesi. İşte Borodin'i düşünün. Dünyaca meşhur kimyager. Bir yandan da müthiş besteci. Hani hayatta birleşmez diyeceğiniz şeyler bence tam aksine hepsinin bir arada olması lazım bir insanda. Hani hangi konuya ilgisi varsa orada olması lazım. Bu hyper specialization dediğimiz olay, yani insanın bir alana yönelip orada işte şu rekinli kart takıldığında işte budur denmemesi bence çok önemli. Yorucu, zor gerçekten. Fakat şunu da fark ediyorum. Eğer ders vermeseydim şu anki çalışım çok farklı olurdu. Muhtemelen çok daha güvensiz olurdu. Aynı şekilde eğer çalmasaydım ders veremezdim. Birbirini tamamlayan ve Kesinlikle. destekleyen şeyler. Kesinlikle. O yüzden yani ikisini farklı şeyler olarak görmüyorum. Ya orada işte İsviçre'ye masterclass yapmaya gitmiş olmamla çalmış olmak arasında hiçbir fark yok. Ki keza masterclass'ta, o da müzik masterclass'ı, piyanoyu ben çalıyorum. Yani orada masterclass'ta hem ders yapıp hem de aynı zamanda konserde oradaki grubun piyanisti de ben olacağım. Yani öyle düşününce tabii çok güzel bir örnek oldu aslında. İkisi birbirinin içine geçen şeyler. Evet, evet. Birbirini besleyen, iç içe geçen şeyler. Başta da söylediğim gibi sen müziğe ve hayata da biraz böyle bakıyorsun aslında. Soruyorsun, sorguluyorsun. Yani evet, bir sistemin içerisindesin ama içinde olduğun sistemle ilgili de sorular soruyorsun. Eleştiriler getiriyorsun. Mesela klasik müzikle ilgili de yani biraz o tarafa doğru sohbeti çekmek istiyorum. Klasik müzik nasıl kurtulur diye ortaya bir şey atayım. Kurtulması gerekiyor mu? Kurtulması gereken bir durumda mı ayrıca? Çünkü pek çok soru var bu konuyla ilgili. Dinleniyor mu? Nereye evriliyor? Klasik müzik nereye gidiyor? Bir kere önce şunu da sorayım ama. Klasik müziği gençler, ya ben Türkiye'de klasik müziğin gençler tarafından dinlendiğini düşünüyorum. Çünkü iyi de konsere giderim bu arada, yani hemen hemen işte Borusan Filarmoni'yi de dinlerim, İstanbul Devlet Senfoni'yi de dinliyorum, operalara da gidiyorum. Yani bulduğum her iyi konseri takip et. Cemal Reşit'te konser salonuna da gidiyorum. Onları da çok beğenerek dinliyorum. Nil zaten biliyorsun ilk kadın orkestra şefimiz oldu Cemal Reşit'te. Gençleri çok görüyorum. Ama hani dünyada da böyle mi? Gençleşiyor mu? Nereye gidiyor? Kurtulması gerekiyor mu? Klasik müzik nasıl kurtulur? Ya aslında çok güzel soru. Çünkü hala bir şekilde o soru bizim peşimizden koşturuyor. Ya klasik müzikle uğraşan herkesin peşinde ya ben bu dünyayla alakadar bir iş yapıyor muyum? Sorusu bizim peşimizde kuşaklardır koşturuyor. Yalnız bu klasik müzik kurtulması hikayesi çok spesifik bir terminoloji. Onu birazcık açmak istiyorum aslında. Bu Amerika'da çıkan bir olay. Klasik müzik ölüyor. Ve 1990'larda çıkan bir olay. Evet. Ya bu 70'lerde ve 80'lerde bir orkestra patlaması yaşandı. Özellikle New York'ta. Yani her köşe başı orkestra. Tabii bu durumda insanlar bir yanda dediler ya biz kadrolu çalışan olmayalım. Biz orada da çalalım, burada da çalalım. Şu proje de güzel, bu proje de güzel. Orada barok yapıyoruz, burada modern müzik yapıyoruz. Burada Elliot Carter premieri. İşte burada Broadway'e gidiyoruz. Derken 1990'da bu hani patladı. Evet. Ve bu orkestralar birer birer kapanmaya başladı. Orada da işte Wall Street Journal, New York Times dedi ki klasik müzik bitti. Geçmiş olsun. Öyle olunca da bu bir yapıştı. Bizim peşimize yapıştı. Klasik müzik her seferinde böyle durmadan krizde olan bir kurum genel olarak Evet. konuşursak. Ya da öyle gösteriliyor Aynen da öyle. olabilir. Fakat aslında doğru değil, yani şeyi düşünüyorum. Eğer öyle olsa Apple, ya koskoca Apple niye sadece klasik müzik için bir uygulama başlatsın bundan 2 yıl önce? Evet. İstatistikler de bunu göstermiyor. Senin az önce bahsettiğin gözlem de bunu kesinlikle kanıtlayan bir şey değil. Yani
izleyicimiz genç. Dünyanın pek çok yerinde bunun böyle olduğunu görüyorum. Aslında çok pürist bir yaklaşım değil ama bu özellikle sosyal medyada şurada burada klasik müziğin arka fon müziği olarak karşımıza çıkıyor olmasını ben negatif karşılamıyorum. Hani pürist bir yaklaşım değil, doğru. Fakat ötesinde bunun kulak aşinalığı açısından, günlük hayatın bir parçası haline gelmesi açısından bunun kesinlikle pozitif gelişme olduğunu düşünüyorum. Burada da hemen ben araya girmek istiyorum müsaadenle. Harry Potter filmlerinde de klasik müzik olması çocuklara klasik müziği de sevdiren bir şey oldu. Mesela benim oğlum bu filmleri arka arkaya izlemeye başladığında, şimdi yaşı gelince herkes önce bir Harry Potter okur sonra da filmlerini izler arka arkaya. Öyle bir dönemleri vardır çocukların. Ve baktım evde pazar günleri ben yani kahvaltı yaparken hafta sonları, çünkü beraber kahvaltı yapma fırsatımız oluyor. Klasik müzik açıyorum genelde, hani o kulağı temizlensin diye biraz da. O da onu istiyor. O zaman Harry Potter'kileri dinleyelim anne diye. Küçükken onu istiyordu. Şimdi mesela diğerlerini çok rahat dinliyor. Onda hiçbir problem yok. Hatta şunu söyleyebilirim çocuklarla ilgili. Hazır ben senin lafını kesmişken. Klasik müziğin en klasik halini, mesela benim oğlum klasik müziğin en klasik halini seviyor. Daha avantgard şeyler açtığında onlardan böyle çok hoşlanmadığını düşünüyorum. Öyle bir tarzı da, yani benim oğlum açısından öyle bir şey oluştu. Dolayısıyla bir yol açıyor ve çocuklar da bir yoldan devam ediyorlar. Ya o zaman olayı biraz daha da genelleyelim istersen. Ya bu klasik müzik ve diğer müzikler gibi oraya bir çubuk saplıyoruz. Evet. O çubuk bence tamamen yapmacık bir çubuk bu arada. Sadece bir gölge var orada. Çubuğun düşürdüğü gölge var. Gölgenin bir kısmı klasik müzik. Diğer tarafı diğer müzikler. Yani ben o aradaki suni bariyeri tamamen kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani müzik müziktir. Sonuçta aynı yapı taşlarını kullanıyoruz. Hem melodik olarak hem de ritmik olarak ve bunu farklı şekillerde manipüle ediyoruz. Aynı şekilde yani burada hani Friedrich Gulda büyük bir skandala yol açarak ben modern müziğin pop müzik olduğunu düşünüyorum gibi bir laf etmişti vaktiyle. Sonra da işte çok güzel bir piyano konçertosu besteledi o. İkinci piyano konçertosu, birinci değil. Orada işte eski yeni de yeni eski de gibi çok ilginç bir olay var. Orada işte bir barok fanfarla başlıyor. Arkasından biraz Beethoven atlıyor. Arkasından bir bateri kitine güzel bir rock and roll ritim çaldırtıyor. Öyle müthiş bir pastiş piyano konçertosu var ve bunun hepsinde çok son derece klasik bir dil kullanarak yapıyor fakat içinde ciddi miktarda improvizasyon da var. Yani hani tek yol budur demiyorum. Orada püristlere çok büyük bir saygım var. Bu arada bu avantgard klasikleri çok severim. İşte Elliot Carter olsun, George Crumb olsun. Hani Stockhausen o kadar bayıldığım biri değil fakat özellikle bu serial müzik dediğimiz Berg, Weber falan çok severim ben. Yani o anlamda kesinlikle pürist bir tarafım da var. Fakat bunun da onun kadar geçerli olduğunu düşünüyorum. Öyle olunca da tabii bir anda çok daha geniş bir çerçeveden bakıyoruz olaya. Yani şu tartışmalar da oldu. John Williams senfoni orkestraları, yani film orkestralarından çıkıp senfoni orkestralarını yönetmeye başladı. John Williams yapıyor. O da gerçek klasik değil ki. Yani hani hangimiz neyin gerçek ne olduğunu söyleyebilir ki? Evet. Evet. O yüzden de müziğe sen müzik olarak bakıyorsun. Yani klasik müzik ya da işte diğer müzikler diye bir ayrım yapmadan bakmak gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorsun. Bu klasik müziğe de kaybettiriyor diye düşünüyor musun? Kesinlikle, çünkü bir araştırmacı var, filozof aslında, Lydia Gör diye. Çok takdir ettiğim bir araştırmacı kendisi. Onun şöyle bir ifadesi var. Biz klasik müzik olarak klasik müzik parçalarını bir fanusa koyuyoruz, bunları donduruyoruz ve bir müzeye koyuyoruz. Yani orada klasik müzik eserine izlemeye giden bir dinleyici bu esere uzaktan bakıyor, onunla etkileşime geçmiyor. Eser kendi gerçekliğini yaşamaya devam ederken dinleyici de kendi gerçekliğini yaşamaya devam ediyor gibi bir lafı var. Kesinlikle katılıyorum ve bu çok yazık bir durum. Yani çünkü açıkçası yani hani birazcık bu müzelerde resimlerin de konulduğu ortamlarla ilgili benzer kaygılar gütmek de mümkün açıkçası. Evet. Yani çok son derece gerçek ve duygusal bir olayı alıp bunu son derece yapay ve kendi içinde kapalı bir hani çerçeve içine hapsediyoruz. Bunun böyle olmaması bence klasik müziğe çok ciddi bir faydası olur. Yani Evet. sonuçta bu gerçek hayata dair eserler.
Ve işte klasik müzik kültürlenmek istediğim zaman dinlenir, işte pop müzik başka zaman dinlenir. Yok, hepsinin başka bir yeri var. Evet. Yani pop müzik dediğimizde de bu arada bu klasik müzikçilerin çok sık yaptığı bir şey, her şeyi pop diye grupluyoruz. Evet. Ya bu arada o farklı janrların içindeki insanlar, işte rap olsun, rock olsun, punk olsun, techno olsun, house olsun vesaire, aynı şekilde bize sinirlenecekler. Niye bizi grupluyorsunuz ya, bizim onlarla hiçbir alakamız yok diyeceklerdir. Evet. Sen dinliyor musun? Sen ne dinliyorsun? Can Çakmur ne dinliyor? Ben her şeyi dinlerim. Yani ve bunu hani bana fark etmez diye söylemiyorum, merak ettiğimden dinliyorum. Yani öyle süreç araştırıyorum. Bundan epeyce bir süre sadece I3 dinledim. Ondan önce İskoç geleneksel müziğine taktım. Bu işte oradaki çobanları falan kaydetmişler. Gramofonla gidip. Onları dinledim. Çok güzel bir şiir antolojisi buldum. Onların söyledikleri şarkıların işte İngilizcesi, orijinal Celtic dilindeki versiyonları. Onları karşılaştırdım. Mesela Celtic dilini tabii ki anlamıyorum da hani oradan takip ederek dinlemeye çalıştım. Ondan sonra işte elektronik müziğe bir ara merak sardım. Bu ambient müzik vesaire. Brian Eno ile Robert Fripp'in çok güzel çalışmaları var. Prog rock çok severim. Prog rock, minimal müzik bir ara sevdim, bir ara nefret ettim, sonra tekrar sevdim falan. Ya bunu hani araştırmacı bir ruhla Evet. ne varsa ona merak sarıyorum. Ve hani o müziği de kendi içine, kendi değeriyle değerlendirmeye çalışıyorum. Yani hani Mahler'i oturup Steve Reich'le karşılaştırmak değil. Steve Reich neyse o kendi içinde odur. Mahler içinde neyse kendi içinde odur. Pink Floyd neyse kendi içinde odur. Evet. Hepsinin kendi içinde. Kendi içinde hani orada bir estetik yargı bildirmek de mümkün bu arada bence. Yani o her şeyde kabul edilebilir, her şey sanattır zaten de dediğim durum değil, ama kendi içine bir estetik yargı geliştirmek de mümkün bence en azından. Evet. Evet, klasikçilerin öyle biraz hani tepeden bakışı olabiliyor bazen. Hani klasik müzikle uğraşanların, yapanların ya da icra edenlerin Tabii. diyeyim, ama senin gibi öyle bakmayanlar da var. Hatta bunu klasik müziği zarar verdiğini, daha yayılmasını, dinlenmesini engellediğini, öyle elitist bir yerden bakılması gereken bir müzik olmadığını. Acaba öyle hani klasik müzik dinleyenler çok elit, çok kültürlü, çok entelektüel gibi hani bir algıda ister istemez oluştu yıllar içinde, yani yüzyıllar içinde oluşmuş, ama bunun şeyin etkisi var mı acaba? Neticede bu müzik hani sarayın desteklediği bir müzik. Neticede o bestecileri yaşatmak için bir finansın olması gerekiyor. Bu da hep kralların, işte prenslerin ya da işte elinde gücü olanların desteklediği bir müzik ve onlar da hep zaten belirli bir kesimin dinlediği müzik olmasına yol açıyor. Buradan gelen, yani böyle bir gelenekten gelmesinin bunda bir etkisi var mı sence? Ya Oysa o imgelemi şimdi biz bir çok seviyoruz dijital, yani şu telefonun ucunda oysa artık, yani herhangi Tabii. bir şeye ihtiyaç yok. Ya tabii zaten o başlı başına o müthiş ilginç bir konu. O sistemin, tırnak içinde söylüyorum, demokratikleşmesi. Çok çok ilginç bir durum, ama onu tırnak içinde söylüyorum, onu sonra değiniriz zaten de. Bu klasik müziğin hani şu peruklu, kırmızı ceketli Mozart, o imgelemi biz çok seviyoruz. Evet. Fakat öte yandan bu imgelemin hani tarihsel açıdan ne kadar geçerli olduğu hani üstüne düşünülmesi gereken bir konu bence. Şuradan diyeceğim. Mesela hani Mozart değil, bir jenerasyon ileri gidelim. 20 yıl kadar ileri gidelim. Schubert dediğimiz adamın şarkıları, birincisi halkın çok sevdiği, herkesin bildiği şiirler, beslenmiş şeyler zaten. Bir de döngüsel olarak da bunun eşliklerini işte gitarda çalınabilecek şekilde modifiye edip bu adamlar bunu halk şarkısı olarak sunmuşlar. Hala gayet anonim bir biçimde bu işte Avusturya halk şarkıları, CD'leri, çok da kitsch şeyler bu arada. Orada bir anda Schubert melodiler çıkıyor insanın karşısına. Yani sadece Spotify'da falan bile bulmak mümkün. Şimdi böyle olunca tabii saray neresi, orası neresi? Yani o hani doğru, bir zaman için kesinlikle doğruydu. Fakat o imgelemi biz klasik müziği tekrar, o miti tekrar yaratmak için kullanıyoruz. Ve günümüze taşıdığımız anlam da işte o mitin anlamı. Kendi anlamı değil aslında, o mitin anlamı. Durum böyle olunca da tabii klasik müziğe de böyle bir damga
bir yandan yemiş oluyor. Biz de bu damgayı çok güçlendirdik bu arada. Özellikle bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir akım müzisyen ve bu akım müzisyen de çok kuvvetli genel akım müzisyen haline gelerek hani klasik müzisyenler böyle üstündürlü izleyiciyi ezme, izleyiciyi eğitme. Bu arada üstten baskılayarak eğitme. Eğitimde hiç problem yok. Eğitilmek müthiş bir şey. Muhakkak. Ama üstten baskı kurarak eğitme gibi bir sistem oturdu. Burada mesela hani bir Hindemith'in 1950'lerde yaptığı bir Monteverdi'nin L'Orfeus'unu orijinal enstrümanlarla seslendirmişler. Hindemith'in bir konuşması var. Siz bizim yaptığımızı çok garip bulacaksınız. Belki de anlamayacaksınız. Rencide ediyor bunu. Fakat biz doğrusunu yapıyoruz, o zaman içini sevmeyi öğreneceksiniz. Falan gibisinden bir konuşması var yani. Absürt bir durum aslında ama. Fakat bu klasik müziğin içinde çok ciddi işlemiş durumda. Yani bu composer god complex, yani tanrı besteci kompleks klasik müziğin içine çok ciddi biçimde işlemiş durumda. Bunun da tabii yani bizim müzik bilimden kaynaklandığını oraya geri döndürmek mümkün bunu. Yani hani Almanca bir terim olacak, Urtext. Metnin orijinal, besteci tarafından sunulduğu hal. Ya bunu yaratırken baz aldıkları şey sonuçta teoloji. Orada işte Tanrı'nın gönderdiği metin nasıl yorumlanır? Burada o zaman şöyle hani biraz da üstü kapatılmıyor, çok çirkin bir analojiye gidiyoruz. O zaman da bunu seslendiren müzisyenler de peygamber oluyor. Dinleyen dinleyici de müritleri oluyor. Gibi bence çok ters bir analojiye doğru gidiyoruz. Böyle olunca tabii işte o müritler de tabii kendilerini düşün mesela İsa'nın ilk takipçilerini kendilerini diğerlerinden daha üstün görmeye başlıyorlar o müritler. O müritler kendilerini daha üstün görüyorlar. O müritler kendilerini daha üstün gördükleri gibi peygamberler de kendini Tanrı'ya daha yakın görüyorlar. Öyle bir şekilde kendi kendini kucaklayan bir sistem haline dönüşüyor. Evet. Bir tane adamın muhtemelen kalbi kırıldığında, hayatını düşündüğünde, geleceğini düşündüğünde, geçmişini düşündüğünde, mutlulukları, neşesini, ölümü, yaşamı vesaire düşündüğünde yazdığı bir şey olmaktan çıkıp bir anda bu karşısında tapınacağımız bir şey haline geliyor. Çok sağlıksız. Evet, çok sağlıksız. Bence de öyle. Ama klasik müzik bunu konuşmaya, bunu yaşamaya devam ediyor bir taraftan da. Bundan sonra nereye gidecek klasik müziğin geleceğini nasıl görüyorsun? Bir taraftan da çok iyi bir nesil geliyor diye düşünüyorum ben. Mesela sen, Can Çakmur, Cem Esen, daha bir sürü Nil Venditti orkestra şefi, Poyraz çok iyi bir cellist, Poyraz Baltacıgil, Nil Kocamangil, daha yani saymadığım bir sürü çok genç ve pırıl pırıl müzisyen var ve dünyada da iş yapan müzisyenler bunlar ki daha da yabancı olanlar da var. Hani sadece bizim ülkemizde değil, hani Almanya'da, işte İngiltere'de, İtalya'da pek çok genç yeni müzisyen yetişiyor ve çok da parlak bir nesilde geliyor. Eğitimleri de çok iyi. Yani eğitim olanakları çünkü her geçen gün artıyor. Ki senin master class'larından da bunu ölçmek mümkün bir taraftan, öyle de baktığımızda. O yüzden daha iyi olacakmış gibi geliyor bu anlamda. Çünkü inanılmaz bir potansiyel var. Ya tabii işte bu aslında klasik müzik ölüyor mu, kurtulur mu vesaire sorusunun çok güzel bir cevap. Bu kadar müzisyen yetişiyorsa ve bu kadar hani severek yapıyorsa bu işi, müthiş bir tutku var demek ortalıkta. Evet. O kesinlikle doğru. Bu arada Türkiye özelinde bunun böyle gelişiyor olması da muazzam bir şey. Çünkü hani bir yandan da bu bir uluslararası entegrasyon hikayesi. Evet. Sadece Türkiye için değil, yani burada hani ulusları ve o sınırları aşan bir komünite var. Evet. Ve o komünitenin varlığı muazzam bir olay. Yok, ben çok mutluyum. Klasik müzik nereye gidiyor sorusuna işte orada bu demokratikleşme sürecinden söz ediyoruz. Evet, Hani o demokratikleşmeye parantez açalım istersen. Çünkü sen zaten o tırnak içinde söylemiştin. Gerçekten demokratikleşiyor mu peki? yani şöyle bir durum var. Bu şu anda hani çok kendi inandığım bir politik görüş değil ama bilmek gerektiğini düşünüyorum. 2007'de basılmış bir kitap var. The World is Flat, Dünya Düzdür diye bir kitap var. Bu komplo teorisiyle alakası yok bu arada bunun. Bu tamamen bu neoliberal ekonominin ne kadar muazzam bir şey olacağına dair bir naif bir umutla yazılmış bir kitap.
2007'de. 2007'de son versiyonu yazılmış. Bu 2002'de yazılmaya başlanmış. Neyse hiç inandığım bir politik görüş olmamasına rağmen bu kitabı okuyorum. Yani okurken de birazcık iğrenerek okuyorum açıkçası kendi adıma. Çünkü orada yani özellikle 3. dünya ülkelerindeki insanların çektiği acıları son derece küçülten ve değersizleştiren bir kitap bence. Fakat bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın gidişatına dair müthiş bir umut. Bu internetin ilk çıktığı yıllar. Bu O internet zaman dünyayı çok umutluyduk. evet, dünyayı demokratikleştirecek. Çünkü bu üreticilik süreci orada bir kontrol mekanizmasına tabi olmayacak. Ben oraya çıkarım, Spotify'a yüklerim kaydımı, evimde piyanoda yaptığım kaydı. Bu kayıt 3 milyon kere dinlenir. Ben de gerçekten iyi bir ürün ortaya çıkarttıysam bu ürün işte insanlara ulaşır. O zaman dijital feodalizmden haberimiz yoktu. Şimdi yaşadığımız şeyi dijital feodalizm diye yorumlarsak. Aynen öyle. Yani şu anda bir yandan bu alternatif yollar gerçekten var, yok değil. Yani burada başarı hikayeleri kesinlikle var. Bir tane örnek mesela bir Japon piyanist Hayato Sumino. Tavsiye ederim. Ya muazzam bir zihin. Ya hani bence içinde yaşadığımız çağın en özel sanatçılarından biri olacak bir zihin. İşte benim jenerasyonumda yine hani gençlerden Evet. söz ediyorduk ya. Evet. Olağanüstü bir zihin. Tavsiye ederim. Sony'den müthiş bir albüm çıktı. Hı hı. Mesela onun çıkışı ve keşfedilmesi tamamen işte bu demokratikleşmenin ne kadar olumlu bir şey olabileceğini göstergesi. Fakat öte yandan da bunun getirdiği müthiş bir kısıt var. O kısıt da şu. Algoritmayı oynuyoruz. Ya da algoritmayı Evet. oynamaya çalışıyoruz. Çünkü duyulmanın tek yolu oyun oynamak. Tamam. Durum böyleyse şu soruyu kendime de soruyorum, çevreme de soruyorum. O zaman ne farkı vardı? Orada ben bir zamanlar bir sanatçı menajerini etkilemek için onun beklediği tarzlarda işler çıkartmaya çalışayım ki bana konserleri bulsun. Ya da orada algoritmanın seveceği şeylere üreteyim ki oradan bana bir geri dönüş gelsin. Yani her koşulda bir şeye hizmet ediyor. Yani belirli bir ajandaya hizmet etmek durumunda kalıyoruz. O yüzden bu demokratikleşmeyi de tırnak içinde söylüyorum. Dolayısıyla aslında bizim bununla oynamamız lazım. Bu aslında sanatsal olmayan çerçeveyi nasıl sanatsal bir gerçekliğe dönüştürebileceğimizi sormamız lazım. Klasik müzikte işte bu soruyu cevap vermesi lazım. Evet. Ne yapacağız bununla ilgili? Ya şimdi Tchaikovsky Konçerto'nun 1. bölüm 23 dakika. Algoritma 23 dakikalık bir şey istemiyor. Ya burada zaten çok başlı başına çok ciddi bir problem var. Evet. 23 dakikalık Tchaikovsky Konçerto'nun insanlara ulaşmasının tek yolu ne? Konser salonu. Konser salonuna insanların gelmesinin tek yolu ne? Algoritmayı bir şekilde harekete geçirmek. Yani orada o çemberi öyle bir hareketlendirmeliyiz ki hem o kendi içindeki değeri kaybetmesin hem de biz orada ruhumuzu satmış olmayalım. Evet. Zor sorular, zor cevaplar. Çözüm bulmak mümkün mü sence? Bence mümkün. Yani hani burada ikimizin de bir dostundan, çok değerli yoldaşından söz ettik. Eren Yağmuroğlu'ndan söz ettik. Evet. Evet. Bence kesinlikle bunu bulmak mümkün. Sadece bu müthiş bir yaratıcılık gerektiriyor. Ve hani duyulmamış yepyeni bir şey yaratmaya gerektiriyor. Ve bu yepyeni şeyin, işte Hayat Osman'ın örneğini o yüzden verdim. Yepyeni şeyin sanatsal olarak ya da estetik bu değerlendirmeden söz ediyoruz ya, olarak eleştirilebilir olmasına gerek yok. Çok zengin, çok derin olabilir. Hı hı. Fakat bunun içinde insanın kendi yolunu bulması gerekiyor. Ve onun o etki alanı, o gerçek insanlar yani hani algoritmanın o numaraları değil de o numaranın arkasında gerçek insanlara nasıl ve neyle temas ettiğini düşünmesi gerekiyor. Evet. Ya o yüzden bunu bir teoriyle açıklamak mümkün değil. Ama bunun son derece yani biraz gaz tost bulutu oluyor tabii söylediğim ama olayın güzelliği de o gaz tost bulutu olması zaten. Aynen öyle. Bunları dünyada müzisyenler de konuşmaya devam edecek. Çözüm bulmaya devam edecek ama sevgili Eren Yağmuroğlu da Harvard'da da çalışmalar yapıyor bununla ilgili ve bence bu klasik müzik nasıl kurtulur ya da klasik müzik orkestraları nasıl kurtulur üzerine Avrupa'da çok, çok ciddi çalışmaları var Eren'in ve kurtardı. Yani Öyle. birçoğunu da yani dokunduğunu kurtardı Eren. Tabii dokunduğu O altın oluyor Eren'in. küsür yıllık şeyleri, orkestraları ve şu anda dolup taşıyor neredeyse oralarda. Kesinlikle ve olayın en güzel yanı işte Eren'in tam bu olayı müzelleştirmenin tam aksini yapıyor olması. Interaksiyon üstüne gidiyor. Evet. Aynı şeyi müzeler için düşünmek de mümkün. Interaksiyon üstüne, ki müzelerin de bunu düşündüğünü biliyorum. Interaksiyon üstüne nasıl gidebiliriz? Evet. Aa,
Ve klasik müzikte de işte bizim eğitim tarafına geri dönüyorum işte. Eğitimde de, klasik müzisyenlerin eğitiminde de biz hem sanat eserleri nasıl bir interaksiyon içine gireriz, hem izleyici nasıl bir interaksiyon içine gireriz, hem de izleyici bizimle nasıl bir interaksiyon içine girer. Bu soruları sormamız lazım. Bu da tamamen yeni bir yaklaşım. Bu işte Tanrı, peygamber, mürit yaklaşımını tamamen kıracak bir yaklaşım. Evet. Kırılmasını çok gönülden diliyorum açıkçası. Bence bu yaklaşımla kırılabilir. Bir taraftan da şöyle bir soru geliyor insanın aklına tabii ki. Hani klasik müziğin bu kadar hani çerçeveli bir bakış açısı varken, ki olmaması da gerekirken dediğin gibi popülerleşmesi ve günümüze uyum sağlaması ondan bir şey kaybettirir mi sence? Ya şöyle, biz zaten hangi sanat eserini alırsak alalım, o sanat eserini zaten kendi hayatımız içinde yapıyoruz. Bu yine çok değer verdiğim başka bir müzikoloğun, başka bir araştırmacının, Richard Taruskin, özür dilerim, Amerikalı. Görüşlerinden bir tanesi bu işte historically informed practice. Bu barok dönemin çalma geleneklerini tekrar yaşatmaya yönelik. Geleneği eleştirirken dediği şey bu. Siz 1790 dönemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın dönemeyeceksiniz diyor. Siz ne yaparsanız yapın 20. yüzyılın çocuklarısınız. O yüzden bu çocuk oyunlarını da bırakmanız lazım diyor. Ve sonuna kadar da haklı bu. Yani otantik olmak diye bir şey zaten mümkün değil. Mümkün olmadığına karar verdiğimiz zaman da klasik müzik popülerleştirmekten söz etmiyoruz. Yani sorduğum soru şu. Burada yine hani az önce Schubert örneği verdik mesela. Schubert şarkılarının örneğini verdik. Yine şarkılarından gidelim. Orada bu Schubert'in Kış Yolculuğu, Winterreise parçasını düşünelim. Bu parçanın ele aldığı his aslında zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir his. Zamanla mekanla bağımlı belki bunun etkisini kuvvetlendirebilir ama en nihayetinde söz ettiği şey insanın kendisini toplumla kıyasla ötekileştirmesi. Ve bu ötekileşme 21. yüzyılda da var. Parasite. Ve 19. yüzyılda da varmış. Durum böyle olunca da yani klasik müziğin popülerleşmesine aslında gerek dahi yok düşününce. Sadece insanların işte o duygusal bağı kurması lazım. O duygusal bağı kurması için o şansı tanımak lazım. Yani Schubert'in Kış Yolculuğunu tapacaksınız değil. Değil. Kış yolculuğunu seviyor musun? Nasıl sevebiliriz bunu? Bu hayatın neresine dokunuyor? Benim için herhalde kendi hayatımdaki en büyük şanslardan bir tanesi bu oldu. Ya işte mesela hani ergenlik çağında her insanın yaşadığı o kendini bulma süreci. Ya orada kendimi bulmam için bana yoldaşlık eden şey Kış Yolculuğu oldu Schubert'in. Öyle olunca tabii işte bu duygusal bağla yola çıkıyor insan. Bu güzel bir şey. Evet, aynen. Aynen öyle. Yani aslında müziğin, sanatın biraz da önemli noktalarından biri o. Yani o bize ne hissettiriyor, hangi duyguda oradayız. Özellikle de müzik sanatın en geniş kitlelere ulaşmış dalı, ulaşabilen dalı. Kesinlikle. Ve çok da kolay artık ulaşması. Demokratikleşme noktası belki o açıdan doğru. O açıdan doğru. Elimizin altında olması açısından. Ve ben hani hemen alıp Can'ın son kayıtlarını dinleyebiliyorum. Eski kayıtlarına bakabiliyorum. Can'ın kayıtları demişken Schubert albümlerin mi diyeyim ona? 12 Hani, CD olacak, evet. Şu anda 4 tanesi çıktı, 5.'si yolda, 8 tanesi kaydedildi. 12'ye doğru gidiyoruz. Schubert'in 200. ölüm yılına 12 tane olacak. Bütün piyano eserleri Schubert'in. evet. Ya öyle bir yola çıktın ve bu yani önümüzdeki yıllarda mı tamamlanacak? Tam Bu olarak bir şey 2028 yılında 28'de. tamamlanacak ama her yıl 2 tane CD çıkartıyoruz. Bu CD'lerde güzelce tek başına dinlenilebilecek şeylerdi. Yani bunu sadece arşiv olarak yapmıyorum. Yani çünkü bu arşivcilik zaten yapıldı. Geçmişte de yapıldı. Bunu tekrarlamaya gerek yok. Ya. Yani o hani biri dinlemek istiyorsa, Schubert dinlemek istiyorsa ya da o CD'nin konseptini dinlemek istiyorsa açıp baştan sona güzelce dinleyebilecek ya da işte bakıp ben Schubert'in şu eserini merak ediyorum. Deyince de bakıp dinleyebilecek öyle bir konsept. Evet. Burada şeyi de sormak istiyorum. Şimdi her piyanistin neticede Schubert'i çalıyor ya da Mozart ya da işte hangi besteciyi çalıyorsa ama onu Can Çakmur çalıyor. Ve bir yorum oluyor onun içerisinde. Yani o yorumu da yani çok iyi kulaklar mutlaka anlar. Yani çok iyi müzikten anlayanlar. Ama bir piyanist o esere nasıl bir yorum katabiliyor? Yani ya da yorum katması gerekiyor mu ya da katmamalı mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya şimdi müthiş bir noktaya parmak bastın aslında.
Çünkü düşününce şimdi bir esere yorum katmak der ki eserin var olduğunu sen de ben de varsayıyoruz. Hı hı. Aa, Ben de tamamen felsefi noktadan bu eserin var olmadığını iddia ediyorum. Çünkü eser ne formda var? Senin o Schubert sonutu aklında ya da benim hatırladığım formda mı var? Orada elinde tuttuğum notada mı var? Yani elinde tuttuğum notaysa onlar siyah noktalar. Hani Evet. müzik yapan biri belki ne olduğunu duyar, belki duymaz. Piyano çaldığın zaman çıkar, ondan sonra kaybolur. Aslında elle tutulabilen hiçbir şey yok orada. Ya bu şey değil yani Van Gogh'un bir tablosu değil. Van Gogh'un tablosu işte şey, tablo budur diyebileceğimiz bir durum yok Anladım. ortalıkta. Dolayısıyla o işte yorumlama vesaire üçgeninden çıktı. Ya sonuçta bir müzik. Ya ve ilginç bir biçimde bu soruyu şeyde sormuyoruz mesela. Biri anonim bir halk şarkısı söylediği zaman. Yani bizden bir türkü de olabilir bu. Tabii. Ya da hatta birinin kimin yazdığını bildiğimiz bir şey de olabilir. Bu soruyu sormuyoruz. Klasik parçalarda soruyoruz. Yine işte bu şeyle alakalı. Yine Az aynı önce noktaya dediğimiz aynı geliyoruz. noktaya geliyor. Evet. En iyi de şey sorusunu kendime sordum bu arada. Bunları kaydetmeden önce. Ya bu parçaların onlarca kaydı var. Niye ben bir daha kaydedeyim diye sordum. Hı hı. Orada ilk akla gelen cevap yine bu geçmiş bizim zihnimize kazınmış şeyle. Çünkü ben farklı bir yorum getireceğim mesela. Fakat daha sonra tekrar düşündüm. Yok hayır bu değil mesele. Mesele şu aslında. Bu parçalar bundan 10 yıl önce kaydedilmiş olsun. Bundan sonrası. 10 yıllık eski bir durum. Şimdi yeniden kaydedilince tekrar öne çıktı. Belki birinin karşısına çıkmıştır o. Apple Music Classical uygulamasını açtı. Birinin karşısına çıktı. Aa Can Çakmış Schubert çalmış. Ne güzel. O parça yani ben kaydetmesem ben de 3 yıl sonra biri daha kaydetmesi o parça yok olacak bir noktada. Tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Ondan sonra araştırmacılar çıkartır. İşte bu yine Lydia Göl'ün işte, müzedeki eserler haline Hı geri hı. geliyoruz. Evet. Anladım. Zaten hani sormak istediğim soruların açılımı da cevap da merak ettiğim cevap da buydu. Evet hani herkesin kaydettiği Schubert'i sen niye bir kere daha kaydettin? Bunun amacı ne olabilir? İşte yorum katmalı mı katmamalı mı? Dolayısıyla hepsine birden çok güzel bir cevap oldu bence. Bir de merak ettiğim noktalardan birisi de ilham. Ah, İlham denen bir şey var mı? İlham gelir mi? İlham gider mi? İlham böyle hareketli bir şey mi? Yoksa o ilham dediğimiz şey hani bir disipline girmek, çok çalışmak, sisteme oturtmak falan mı? Yani nedir? ya sana da öyle ilginç bir olay. Çünkü bunun bir kısmı zanaatkarlık, bir kısmı teknik. Bunu açıklayabiliriz, bunu eğitebiliriz, öğretebiliriz. Bir kısmı da değil işte. Hı Hani hı. Cem Esen'le o kadar konuştuk ya. Yani hani Cem Esen'in o piyanonun başına oturduğunda yaptığı herhangi birini öğretmesi mümkün değil. O doğaçlamasını yaptığı zaman ya da parçasını bestelediği zaman. Fazlasıyla keza öyle. Onu öğrenmek mümkün değil. O insanın içinde olan bir şey. Fakat öğrenilen şey şu. Ben bunu ne araçlarla yazabilirim? İşte orada aklına bir şekil geliyor, bir Hı hı. form geliyor, Hı öyle hı. bir akor dizisi geliyor, melodi geliyor, neyse artık. O melodiyi ben nasıl işlerim ki insan 5 dakika boyunca o eseri kaybolmadan dinlesin. Hı. Bu beni nereye götürdü diye sorgulamasın. Bir anlam ifade etsin. Onun arasındaki bağlantılar, Hı kısımlar hı. arasındaki bağlantılar bir anlam ifade etsin. Bu öğrenilebilen bir şey. Üstüne çalışılan bir şey. Aynı şekilde piyano başına oturup çalmak da öyle. Yani şey, aa, orada notası elimizde olan bir şey çalmak da aynı şekilde. O hareketleri, doğru notları basmayı öğrenmek. İşte sporcu gibi şu parmağın böyle hareket etmesi, o parmağın böyle hareket etmesi bu öğrenilebilen bir şey. Ve ilhamın da ciddi kısmı bu sürecin o kadar otomatikleşmesi ve kolaylaşması ki insanın bunu düşünmemeye başlaması. Hı. Ondan sonra ilham dediğimiz şey onun üstüne geliyor. Açıklanabilir bir şey de değil. Ya hani özellikle de bu kendimi şeyden kurtardıktan sonra bu müzedeki eserleri kesten kurtardıktan sonra sahneye çıktığım zaman ben sıklıkla ne çalacağımı bilmiyorum. Çok ciddi miktarda improvizasyon var benim çaldığım şey işin içinde. Hı hı. Sahnede çaldığımda. Dünkü Beethoven da öyle. Yani Evet. orada şey o orkestraya yine gelenekten gelen bir şey. Çok da hoşuma giden bir şey. Orkestraya bir eşlik uydurdum. O tamamen o sahnede uydurduğum bir şeydi. Bunu uydururken orada düşündüğüm şey şimdi orkestrayı bastırmamalıyım, şöyle desteklemeliyim, böyle desteklemeliyim. Orada otomatik olarak bir şey gelişiyor. Evet. Bunu planlamak mümkün değil. Evet. Fakat eğer bunun teknik araçları hem entelektüel olsun hem de fiziksel olsun bilmiyorsan bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Ya dolayısıyla hani bu olayın zanaatkarlık tarafının bir altında altlık olarak, çok sağlam bir altlık olarak durması gerekiyor ki ilham olursa yaşaracağı zaman yaşarabilsin.
Yaşarmadığı zaman da yaşarmıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Hani CD kaydederken oluyor mesela. Kaydediyoruz 6 saat boyunca, 8 saat boyunca. Sonra orada işte prodüktörümle birbirimize bakıyoruz. Yok, bunun hiçbirini kullanamayız diyoruz. Ertesi sabah bir daha geliyoruz. 10 dakikada çözülüyor sorun. Ya evet işte. Zamanı belki bilinmiyor ne zaman iyi bir şekilde orada içinize sinen hali. Fakat bunun altında çok güçlü bir altyapının, bilginin ve tecrübenin olması gerekiyor tabii. Öyle ilham durduk yerde gelmiyor. Gelecekse de eğer. Ya biraz şey hikayesi hani sınırsız sayıda maymunu sınırsız süre boyunca bir odaya kapatsak Shakespeare'in bütün eserlerini yazarlar. Hikayesine benzer bir durum aslında. Yani hani gerekli koşullar gerçekleşmezse, o ilhamın yeşermesi için gerekli toprak Hı hı. olmazsa hani birincisi zaten sınırsız maymunumuz yok. İkincisi sınırsız süremiz yok. Dolayısıyla kendiliğinde olabilecek bir şey değil. Onu bizim gerçekten tetiklememiz lazım. Tetiklemek de işte bu eğitim. Eğitim. Evet. Eğitim şart. Aynen öyle. Eğitim şart diyoruz. Birazcık sana gelmek istiyorum. Şu bu müzikten, müziğin felsefesi, sosyolojisi falan birçok sorunları, birçok şeyi konuştuk. Evet, ne dinlediğini de biliyoruz. Hani her şeyi dinliyorum dedin. Bunu biraz araştırma için de yap. 3 ayıtırı dinlemişsin mesela. Ne dinlemiyorsun? Valla dinlemediğim hiçbir şey olmaz. Denemek için, ne olduğunu anlamak için dinlerim. Hı hı. Ha, bu arada ben açayım müzik dinliyorum, şöyle bir şey duymaya ihtiyacım var dediğimde o zaman tabii küçülüyor Hı hı. şey, am, bu olayın çemberi. Küçülmesinin ötesinde özellikle hani klasik müzik özeline gelecek olursam, aa, 1930 ile 2023-24 arasında basılmış CD'lerden büyük bir çoğunluğunu araştırmak için olmadığı zaman dinlemiyorum. Yani neredeyse son 90-100 yılı dinlemiyorsun. Aynen öyle. Ondan öncesini dinliyorum çünkü ondan öncesinde çok ilginç şeyler var. Ya bu özellikle neoliberal kapitalist dönemden önce yaşamış, doğmuş, kendisini bulmuş insanların yaratıları çok acayip şeyler ya. Hani hayatta aklımıza gelmeyecek şeyler yapıyorlar. İşte orada biri sahneye çıkıyor, kayıt stüdyosuna giriyor, işte oradaki mikrofona sesleniyor. Ben bu parçayı şimdi 3 şekilde çalacağım. Bir kere böyle, bir kere böyle, bir kere de böyle. Dinleyin bakalım hangisini seveceksiniz falan gibi. Yani birincisi müthiş egzantriklikleri var. İkincisi yani bu duygularını regüle etmiyorlar. Olağanüstü duygusal bir tavırları var. İşte o benim çok hoşuma gidiyor. Ve daha sonra yeni çıkanlara da şunun için bakıyorum. Nereye gidiyoruz? Hani çünkü bu son 90 yıl içinde olan zaten özellikle bir klasik müzisyen olarak çok iyi biliyorum. Bütün eğitimimiz bunun üstüne. Hani özellikle de müzik dinleme ilk başladığımızda elimize geçen. Senin de öyle, benim de öyle. Bütün plaklar bu son 90 yıl içinde basılmış şeyler. Öyle olunca da yine bu hem şey olarak, felsefi olarak hem de reel olarak aynı indoktrinasyonun bir parçası içindeyiz. Evet. Ondan kurtulmak için işte olabildiğince unutmaya çalışıyorum bunu. Geleneği unutmak değil, geleneği ilerletmek önemli. Orada şey dediği zaman bir işte atıyorum Ricardo Muti, Alfred Brendel dediği zaman ne olduğunu bilmem çok önemli. Mesleğim olduğu için. Evet. Fakat sanatçı olarak bunu unutmam da bir o kadar önemli. Evet. Sahnede improvizasyon yapıyorsun. Bunlara devam edecek misin? İmprovizasyon evet senin hayatında var ama bunlar işte beste olarak karşımıza çıkacak mı önümüzdeki dönemlerde? Yani Can Çakmur'un hikayesi nasıl ilerleyecek bundan sonra? Ya improvizasyonla beste çok ilginç bir durum. Çünkü improvizasyonla beste aslında hani burada fazla sayı anlatılayacağım bu arada. Aslında temel olarak hiçbir fark yok. Yalnız başka çok değerli birini daha alıntılamak istiyorum. Noam Sivan diye bir profesör Stuttgart'ta. Bir dahi bana sorarsanız bu improvizasyon konusunda ve dünyanın ilk improvizasyon profesörü. Stuttgart Üniversitesi'nde improvizasyon dersi veriyor. Piyano dersi değil. Bu verdiği röportajlardan bir tanesinde bir turneye giderken uçakta dinliyordum bunu. Şöyle bir laf ediyor. Bestenin avantajı bundan sonra neyin nasıl geleceğini planlayacak şansımız olmaz. İmprovizasyonun avantajı bundan sonra gelecek şeyi tutkuyla hissediyor olmamız. Dolayısıyla bir tutkunun esiri olduğumuz zaman, belirli bir duygunun esiri olduğumuz zaman bunu bir improvizasyonla işlemek çok daha kolay. Şimdi teknik detaya geldiğimiz zaman
Ben şu anda içinde bulunduğum dönem de gereği müthiş bir analiz işine giriştim. Var olan besteler, tarzlar hem bunun akademisyenlik tarafımla da alakası var. Hem de şeyle de alakası, şununla da alakası var. Bu yaptığım kayıtların arkasını bununla dolduruyorum. Öyle olunca da bir şeyler yazmaya çalıştığım anda direkt olarak orada hayaller bitiveriyor. Ben buradanım, ben buradanım, ben buradanım. Stravinsky çıkıyor şuradan, şuradan Bartok çıkıyor, şuradan King Crimson çıkıyor. İşte oradan ne bileyim Saygun çıkıyor, buradan Faustin çıkıyor, buradan Cem Esen çıkıyor vesaire vesaire vesaire. Ondan sonra bu da benim müthiş kafamı karıştırıyor. O beste yapmak için de onun da bir unutma sürecine girmek gerekecek. Evet. Belki unutma sürecine girerim. Ama şu anda girip girmeyeceğimi kestiremiyorum işte. Evet. Şu anda o noktada değilsin. Aynen. Ona karar vermedin. Unutup unutmayacağım. Aynen öyle. Fakat improvizasyonda işte o özgürlüğü orada unutabiliyorum. Çünkü bir şeyler aklıma geliyor ve orada hani derler de yardırıp gidiyor işte. O oluyor. Çok sormak istediğim soru var Can. Çok var ama bu röportajların ilki olsun. Sonra ilerleyen Devamını yapalım. zamanlarda daha farklı sorularla Seninle da sohbet etmek çok keyifli. benim için de öyle. Seninle de çok keyifli. İlerleyen zamanlarda bu soruları arttırıp devam ederiz. Ama sen müzik yarışmalarına girmiş ve hani girdiğin yarışmaları da kazanmış bir piyanistsin. Fakat bu müzik yarışmaları ile ilgili de bir eleştirin var. Daha doğrusu eleştirilerin var. Ne düşünüyorsun müzik yarışmaları, bu enstrüman çalma konusunda çocuklar neticede oraya bir giriyorlar, yarışıyorlar, bazen kazanıyorlar. Kazanmadıklarında onlar başarısız oldukları anlamına gelmiyor ama yani bir sürü de psikolojik tarafı var bu yarışmaların. Çok da kolay değil hem çocuklar hem aileler için. Ne dersin? Ya çok sık yapmadığım bir şey yapıp bir tavsiyeyle başlamak istiyorum olaya. Hani bu gençlere de tavsiye verirsin sorusu hep sinir olduğum bir soruydu zaten. Ama Aa, bazen gerekiyor. Bazen gerekiyor. Gerektiği bence nadir durumlardan birindeyiz. Isabella Wagner'in İngilizce konuşanlar için Producing Excellence diye bir kitabı var. Isabella Wagner bir sosyolog. Ve Isabella Wagner'in çocukları da kemancı. Bu çocukların keman eğitimi ayağına bu genç virtüöz kemancıların eğitildiği bütün ortamlarda bulunuyor ve buradan bir sosyolojik araştırma çıkartıyor. Müthiş bir kitap. Çok sivri dilli. Fakat müthiş bir kitap. Çok çok değerli bir kaynak. Şu anda okuyorum. Bu yarışmalar konusunda kesinlikle salık verebileceğim müthiş bir kaynak bu. Öte yandan yarışmalarla ilgili benim eleştirdiğim nokta şu. Bu yarışmaları biz birazcık hani yine diyoruz ya şuraya isim takmak çok kolay. Yarışma şu işte. Ondan sonra şöyle terimler çıkmaya başladı. İşte Chopin yarışması piyanonun olimpiyatıdır. Ya şimdi şöyle bir soru soruyorum. Atıyorum Mondo Duplantis diyelim. Sırıkla atlama dünya rekortmeni. Mondo Duplantis dünya rekoru nereye taşıdı? 6 metre 27 santim. 6 metre 27 santime taşıdı. Diğer kimse 6 metreyi bile geçemedi. Mondo Duplantis altın madalya kazandı. $100.000 evine götürdü. Kim olduğu çok belli bunun. Ne olduğu çok belli. Karşılaştırabileceğin belirli bir tane kriter var. Jimnastiğe geçelim. Hani daha esnek bir konu. Çünkü rutinlerini kendileri belirliyorlar. Fakat o rutinlerde her hareketin bir ismi var. İşte Simone Biles orada olimpikte çıktığı zaman Simone Biles belki kendisi hareket icat ediyor. O zaman Simone Biles Pike 720 mesela. Gibi bir hareket. İsmi gerçekten o mudur bilmiyorum bu arada. Çok yakından takip etmiyorum. Öyle bir hareket icat ediliyor. Jüri de diyor ki bu hareketin zorluk derecesi şu, puan değeri bu. Simone Biles 9600 puan alıyor. Altın madalya tebrik ederiz. Müthiş. Tamam. Bu da var. Peki Chopin yarışmasını bunu nasıl yapacağız? Bizim kriterlerimiz ne? Hani orada Chopin Opus 10 No 4, Opus 10 No 5'ten daha zor. O yüzden onun zorluk puanı işte 200. Fakat Opus 10 No 5'in müzikalitesi daha zor. Çok güzel çaldı. O yüzden ekstra puan veriyoruz. Böyle bir değerlendirme kriteri müzikte olabilir mi? Bence mümkün değil. Öyle olunca yarışmalara bu absolut değerlerle bakmak gerekiyor. Bu arada yarışmalar adil değildir falan hikayesinde ben yarışmaları gayet büyük yarışmaları kastediyorum. Çokça adil olduğunu da düşünüyorum. Çünkü matematiksel olarak ya bunların hepsi arkadaşlarım bu yarışmaları yapanlar. Tanıyorum, çok da yakın tanıyorum. Pek çok ortamda bir araya geldik. Ya, şunun öğrencisi kazanmış, bunun öğrencisi kazanmış deyince gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü ne kadar uğraştıklarını biliyorum. Bunları yarışmaları olabildiğince adilleştirmek için, adam kayırmanın sıfırlanması için ne kadar uğraştıklarını biliyorum. Ya emeklerine saygı göstermek lazım. Dolayısıyla da bu adam kayırma değil. Fakat olan şey şu oluyor nihayetinde. Orada bir jürinin belirli bir ortalaması alınıyor matematiksel biçimde. Ama her jüri üyesinin görüşü son derece subjektif. Genellikle de açıklanamaz şekilde gerçekleşiyor. Hani her ne kadar açıklamaya bile çalışsak
Orada en nihayetinde şuna denk geliyor. Expert birini beğendim, beğenmedim. Şunu beğendim, şunu beğenmedim demesine geliyor. Sanatta böyle olmak zorunda. Karl Lagerfeld demiş. Yani bu niye biz modelleri yarışmalarla belirliyoruz? Hayır, ben modelimi sokakta görürüm. Tamamen tesadüfi bir durumdur bu. Aynı şey müzik için de geçerli. Yarışmaları böyle gördüğümüz sürece bir problem yok. Yok, Evet. jimnastik gibi görüyorsak o zaman şunu diyeceğiz. Ben eğitimci olarak gideceğim. Yalnız bunu da yapıyorlar bu arada. Yani inanılmaz eleştirdiğim durum ama gerçekten yapılıyor. Chopin'in son no 4 ama bak orada pedal koyarsan eğlenirsin. Gerçekten böyle piyano dersleri var. Tamam da bu tamamen zanaat artık. Yani Evet. tamamen zanaat. Sanatçı hiçbir tarafı kalmaz. Sanatçı kuralları yıkar. Ve Evet. kuralları belirli bir şekilde, belirli bir derinlikle ve inançla yıkar. Hani Beethoven'ın son kuartetini sordum. Böyle olmak zorunda mı? Evet, böyle olmak zorunda diyerek yıkar. Öyle olunca da tabii yarışmalarla tavan tabana, en azından jimnastik yarışması tavan tabana Evet, zıt bir zıt, duruma düşmüş evet. oluyoruz. Yani eleştirimin temel noktası bu aslında. Evet, evet. Son olarak da AI konusuna gelmek istiyorum. AI klasik müziği nasıl etkileyecek sence? Etkileyebilecek mi ya da? Şöyle, konserlerin yerini mümkün değil alamaz. Çünkü orada konserin bütün güzelliği bir insan evladının çünkü fevkalade zor bir şeyle boğuşmasını izlemek. Evet, evet. Yani ben de o yüzden konsere gidiyorum. Herkes o nedenle konsere gidiyor. Ya, vay be, insanlar da güzel şeyler yapıyormuş demek. Orada bir AI bir parçayı 10 saniye tükürüyorsa hani bir defa vay be ne güzel parça tükürdü deriz. İki defa vay be ne güzel parça tükürdü deriz. Üçüncüsüne ChatGPT'de oldu işte. İlk defa vay dedik. Herkes kullanıyor, tıkır tıkır gidiyor. Evet. Fakat AI'nin çok iyi becerdiği olay özellikle bu arka plan müzikleri vesaire bunun taklidini yapmak. Bunu muazzam bir şekilde beceriyor. Dolayısıyla makinelerle konuşan makineler sahibi bu algoritmaların en çok hoşuna gidecek ürünleri üretmeyi de en iyi AI becerir gibime geliyor. Yine algoritmalar çok esirilemez şeyler. Orada o kara kutunun içinde ne olduğunu takip edemiyoruz. Spekülasyon yapabiliriz. Bu hani neural network dediğimiz olay. Spekülasyon yapabiliriz. Ne olabilir? Şimdi ben el yazısıyla 9 yazıyorum. 9'un belki şu parçası alıyor, bununla birleştiriyor. Öyle bir spekülasyon yapabiliriz. Ama gerçekten genellikle tutmuyor bu. O yüzden o tahmini de hani biraz dikkatlice yapıyorum ama muhtemelen hani ürün sayısını düşündüğümüzde bir AI Spotify algoritmasını darmadağın edebilir. Hmm. Edecek de muhtemelen. Evet. Hatta halihazırda etmiş bile olabiliriz. Bunu da bilmiyoruz. O yüzden yani bunu kesinlikle değiştirecek. Bunu bizim insanlığımızı elimizden almamız lazım. Evet, Ya orada algoritmanın bize tükürdüğü şey insani üretim zirvesi olarak zannetmememiz lazım. evet muhakkak. Son olarak olimpiyatlar dedin, jimnastik yarışması dedin. Senin bir de sportif tarafın var. Onu sorayım. Var. Koşuyorsun, koşmayı da seviyorsun. Galiba bir yarışma konusunda Ya, da hedefin var. Ya İsviçre'de bir yarış var. Bir dağa çıkıp iniliyor böyle. 26 kilometre bir şey. Bunu geçen sene 3,5 saatte yaptım. Hı hı. Bu gayet de fena olmayan bir derece yaptım. Sanırım ilk 50'ye falan girmiş olmalıyım. Valla bu sene öyle bir ilk 30 yapmak gibi bir niyetim var. 3 saat 15 dakikanın altında ineyim diye. Onun için antrenman yapıyorum. Dün konserden önünde çıktım. O yüzden konserde oturup kalkmak biraz zordu. Öyle bir de niyetim var. Ya bu çok sevdiğim bir olay. Spor yapmayı ben küçükken çok severdim. Sonra müzik eğitimiyle işte olay ciddiye binince işte dersler için oraya gitmek, buraya gitmek derken tamamen darmadan oldu. Şimdi tekrar pandeminin sonunda tekrar başladım. Böyle birkaç tane profesyonel sporcu arkadaşım da oldu. Onlarla antrenmanlar yaptık falan. Çok hoşuma gitti. Şimdi olabildiğince peşinde gitmeye çalışıyorum. Fakat bunun tabii bir burnout riski var oraya gitmeden. Yani o kesinlikle olduğu kadarlı olacak bir şey. Hı hı. Fakat şu İsviçre'deki olay olursa da çok mutlu olacağım. Çalışıyorum onun için. Güzel hedef bence de. Hem zaten sanatçı, daha doğrusu hani bir piyanist ya da enstrüman çalan bir virtüözün öyle bir disipline de ihtiyacı var. Spor, işte Kesinlikle. zinde olmak hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan o da iyi gelecektir sana. Aynen öyle. Yani hem konsantrasyona yarıyor. Bu gerçekten doğru. Yani konsantrasyonu gerçekten yarıyor. İkincisi de şuna yarıyor. Biz sanatçılar olarak çok hani ilham dedik ya. İlhama bağlı yaşayan insanlarız. Evet. Yani gece 3'te ilham geldiyse gece 3'te ilham geldi. O, çalışacaksın. İşte bu sporun getirdiği şöyle bir düzenlilik var. Bir gün 8 saat antrenman yaptım, 5 gün antrenman yapmadım olmaz. Dolayısıyla öyle olunca da o insana belirli bir rutin kazandırıyor. Evet. Bu rutinin kazandırması da çok güzel. Yani çünkü o tam burnout, o tükenmişliği engelleyen bir şey sanatçı olarak. O yüzden oradan da biraz şey kazanmaya çalışıyorum. Tamam.
güzel. Çıkacağım, bunu yapacağım. Ufak bir adımdır. Ama onun üstüne hafifçe bunu koyacağım. Yeni bir parça öğreniyorsam işte. Nihayet oturdu bunun fikri demeyi beklemeden yavaş yavaş onu kazımaya başlayacağım. Bir yerde zaten bir araya gelir, oturur. O disiplini kazanmak bence güzel bir şey. Kendi adıma söylüyorum, beni rahatlatıyor açıkçası. Evet, aslında hepimiz biraz rahatlatıyor bir sporla uğraşmak. Keşke hani bir de enstrüman çalabilsem kendi adıma ama neyse ben dinlemekle yetiniyorum. Çok teşekkürler bu Ben keyifli teşekkür sohbet ederim. için. Buradan herhalde Almanya'ya gidiyorsun. Burada Almanya'ya haftaya Düsseldorf'ta Beethoven'ın 3. konçerto geliyor. Evet, yine buradakini Yok, üçlü konçert değil. üçüncü konçerto bu konser. sefer. Üçlü anladım, pardon. Üç gidiyoruz yani. Üç gidiyorsun Beethoven'da. Çok teşekkürler. İnşallah yakın zamanda yine seni hem dinleme hem sohbet etme fırsatı buluruz. Teşekkürler. Evet, Can Çakmur'la bu keyifli söyleşiyi izlediniz. Eminim daha geriye sarıp izleyeceksiniz. Çünkü Can çok güzel konulardan bahsetti. Çocuklarla da dinlemekte, gençlerle de dinlemekte, izlemekte fayda var. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.